Hadi dürüst olalım. Stres hayatımızın bir gerçeği. Ancak her zaman kötü bir şey değildir. Aslında kısa vadeli stres vücudumuzun bizi zor durumlarda koruma mekanizmasıdır. Eski zamanlarda kılıçla savaşan bir askeri düşünün. Vücudu savaş sırasında hayatta kalmasını sağlamak için adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılar. Bu hormonlar sayesinde kaslarına daha fazla enerji gider, refleksleri hızlanır ve tehlikelere karşı daha çabuk tepki verir. Benzer şekilde modern hayatta da stres bazen bize odaklanmamız ve kritik bir durumda hızlı kararlar almamız için gerekli olan enerjiyi sağlar. Ancak bu stres kronik hale geldiğinde işler değişir. Vücudumuz sürekli hayatta kalma moduna geçerek savaş ya da kaç sinyali verir. Bu süreçte salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları enerjiyi kaslara yönlendirirken beynimize ve bağışıklık sistemimize ayrılan kaynakları azaltır. Uzun vadede bu durum hem fiziksel hem de zihinsel dengemizi bozar. Düşünme becerilerimiz zayıflar, sezgilerimiz körelir ve bağışıklığımız baskılanarak hastalıklara zemin hazırlanır. Kronik stresle ilişkili biyokimyasallar vücudun yağ depolamasını artırır. Spor yapıyor ve sağlıklı beslenseniz bile bu hormonların etkisiyle fazla yağı kaybetmek neredeyse imkansız hale gelir. Dahası vücut daha fazla yağ biriktirir. Özellikle haber izlerken farkında olmadan yapılan atıştırmalar gibi alışkanlıklar bu döngüyü daha da kötüleştirir. Peki hiç düşündünüz mü? Sürekli korku ve endişe yayan medya gerçekten sağlığımızı önemsiyor olabilir mi? Bu soru sorumluluğun bizde olduğunu hatırlatıyor. Zihnimizi ve bedenimizi korumak tamamen bizim elimizde. Eğer kritik düşünme, sezgi ve bağışıklık sistemimizin tekrar düzgün çalışmasını istiyorsak kronik stresi yönetmeyi öğrenmeliyiz. Vücudumuz %99,999 oranında enerji ve bilgi taşır. Yalnızca küçük bir kısmı fiziksel maddedir. Bu enerji akışının uyumu sağlığımızın temelidir. Akış bloke olduğunda fiziksel semptomlar ya da hastalıklar ortaya çıkar. Bu konuyu ilk videomuzda detaylıca ele almıştık. Henüz izlemediyseniz mutlaka göz atın. Duygularımız aslında hareket halindeki enerji anlamına gelir. İngilizce emotions kelimesindeki enerji, motion ise hareketi ifade eder. Enerji serbestçe aktığında mutluluk, huzur ve sevgi gibi yüksek titreşimli duyguları hissederiz. Ancak stresle beraber bu enerji bloke olur. Korku, öfke ve depresyon gibi düşük titreşimli duygular ortaya çıkar. Bu durum hortumu sıkıştırdığınızda suyun akışının kesilmesine benzer. İşte bu yüzden stresli bir durumla karşılaştığımızda, örneğin haberlerden, eşimizden, ailemizden ya da iş ortamından gelen stres karşısında kortizol ve adrenalinin vücudumuzda birikmesine izin vermemeliyiz. Bu hormonların doğal olarak akışına izin vermek ve etkilerini doğru bir şekilde yönetmek bedenimizi tekrar dengeye getirmenin anahtarıdır. Bunun en etkili yolu bu biyokimyasalları asıl amaçları doğrultusunda kullanmaktır. Eğer bir tartışma sırasında ya da stresli bir e-posta aldığınızda adrenalinin yükseldiğini fark ederseniz hemen öfkeyle veya savunmayla tepki vermek yerine birkaç derin nefes alın. Derin nefesler sinir sisteminizi yatıştırır ve zihninizi sakinleştirerek tepkilerinizi kontrol etmenizi sağlar. Ancak kronik stresimizi yönetmeden ve bu hormonları düzenli olarak serbest bırakmadan yaşamaya devam edersek bu durum fiziksel ve zihinsel blokajların daha da artmasına yol açar. Kronik stresle birlikte gelen bu blokajlar çoğu zaman travma olarak adlandırılır. Ben de bu konuda zorlanmalar yaşadım. Güvensiz bir duygusal ortamda büyümek beni kendi duygularımdan kopmaya ve iç dünyamdan uzaklaşmaya zorladı. Duygularımdan nasıl koptuğumu biliyor musunuz? Sürekli zihnime kaçarak, her şeyi analiz ederek, meşgul kalmaya çalışarak ya da başarılarımın arkasına saklanarak, dikkatimi dışarıya yönlendirerek kendi duygularımı susturdum. Bu beni başkalarını memnun etmeye odaklanan birine dönüştürdü. Başkalarını mutlu ettiğimde kendimin de iyi hissedeceğine inanıyordum. Ancak kendi duygularımdan sürekli kaçarken gerçekten nasıl iyi hissedebilirdim ki? Sonuç olarak öz saygımı yitirdim ve bunu dış dünyanın onayında aramaya başladım. Ancak dışarıdan gelen bu değerler hiçbir zaman gerçek bir öz saygı oluşturmaz. Gerçek öz saygı ancak kendi duygularınızla yüzleşip onları kabul ettiğinizde ortaya çıkar. İyi haber şu ki kronik, zihinsel ve fiziksel blokajları kaldırmak mümkün. Örneğin sürekli kötü haberler izlemek yerine sizi mutlu eden içeriklere yönelin.
Stres hormonlarını azaltmanın etkili yolları arasında benim favorim olan dans etmek. Hadi biraz izleyelim. Ve evet, bu gerçekten stres azaltıyor. Ama ben dans edemiyorum diyorsanız sprint atmak, son gücümüze kadar şınav çekmek, yoga yapmak ya da sadece birkaç derin nefesle bedeninizi ve zihninizi rahatlatmayı deneyebilirsiniz. Gün sonunda veya stresli bir anın ardından bu yöntemleri uygulamak gerilimi azaltıp zihninizi berraklaştırır. Sizin de tavsiyeleriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendi yaşamınızda korku, endişe ya da sıkışmış duyguları dönüştürmek istiyorsanız bunun küçük adımlarla mümkün olduğunu unutmayın. Düzenli meditasyon yapmak, günlük tutarak duygularınızı analiz etmek ya da sizi rahatlatan fiziksel aktivitelerle meşgul olmak güçlü bir başlangıçtır. Ayrıca güvendiğiniz bir mentordan destek almak da bu süreçte size rehberlik edebilir. Uzun yıllardır edindiğim tüm bilgileri online eğitimler sayesinde öğrendim ve bu bilgiler hem kişisel hem de profesyonel alanda gelişimime büyük katkı sağladı. Artık günümüzde istediğiniz her konuda mükemmel bilgilere ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Bu video herhangi bir sponsorluk anlaşması içermiyor. Sadece bu tarz kursların ne kadar faydalı olabileceğini paylaşmak istedim. İster sağlığınızı iyileştirmek, ister üretkenliğinizi arttırmak, ister yeni bir beceri öğrenmek olsun, size rehberlik edebilecek harika kurslar var. Öğrenmek ve gelişmek tamamen sizin elinizde. Hayatınızda daha fazla denge ve huzurlu sağlamak için bir adım atmaya hazırsanız bugün sizi daha az stresli hissettirecek bir şey yapın. Belki birkaç derin nefes, kısa bir yürüyüş ya da keyif aldığınız bir etkinlik. Küçük adımların büyük değişimlere yol açtığını unutmayın. Bir sonraki videoda blokajların 4 ana nedeninin sonuncusu ve en önemlisi olan beslenmeyi ele alacağız. Beslenmenin sağlığımızı desteklemek ve enerji dengemizi korumakta ne kadar önemli olduğunu birlikte öğreneceğiz. Bu bölümü mutlaka kaçırmayın. Videomu izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar sağlıklı ve mutlu kalın.